Herkese tekrar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok daha önce haber verdiğim bir sürprizi başlatmak için aslında sizinleyim. Zaten dediğim gibi bugünün videosu biraz daha geç yüklenecek. Bunun sebebi de Show Me The Money 11'ın bir bütün halinde bir reaction kısmını yapmak istiyorum kanalımda. Birincisi bu yarışmayı çok seviyorum. İkincisi ise yarışmanın jürilerini çok seviyorum. Kanalımla ne alakası var diye içinizden geçiyor olabilir. Fakat benim kanalımda ben Kore ile ilgili sevdiğim şeyleri gösteriyordum. Ki bunlar dizi ve filmleriydi şu ana kadar. Şimdi ise gerçekten Kore denilince benim aklıma gelen zaten 3 tane böyle beni cezbeden kategori var. Bunlardan biri de rap. Sanat anlamında söylüyorum bu kategorilere, yanlış anlaşılma olmasın. Rap bence özü olarak çok değerli bir sanat. Çünkü hepimiz duygularımızı bir şekilde ifade edebiliyoruz ama rap bunu sanki bir üst seviyeye çıkarıyor. Ben rap'in insanlar tarafından çok agresif, depresif ya da asi görülmesini çok anlayamıyorum ve ekstradan bir takım grupta zaten rap'i sadece el sallayıp işte yo yo falan diye bir şey yerleşmiş akıllarına. Bundan ibaret zannediyorlar. Rap de kendi kültürünü yaşatmaya çalışan çok büyük bir aslında sanat dalı. Gerçekten hani sanatçıları diyeceğim ben o yüzden. Gerçekten rap sanatçıları dememiz gerekiyor rapçilere de. Onun haricinde dediğim gibi ben de çok sevdiğim için bu kültürü, bu seriyi başlatmak istedim kanalımda. Show Me The Money çok büyük bir kültür devamlılığıyla geliyor. 11 denmesinin sebebi 11 sezondur devam etmesi. Müthiş bir birikim görüyoruz aslında. Ve zaten ben de size söylemiştim. Ben 9'dan itibaren böyle ufak ufak videolarını gördüm YouTube'da. O da benim rap sevgimle alakalı. Tabii ki böyle işte daha önce kanalımda paylaştığım Simon Dominic, takip ettiğim, birazdan değineceğim jürilerle falan YouTube önerilerime düşmeye başlamıştı zaten sezon ama ben izlemedim ve kendimi bu videolara kadar tutmak istedim. Şimdi gelelim artık biraz jürisinden bahsetmek istiyorum size. Jüride benim takip ettiğim yani fanı olarak takip ettiğim 2 isim vardı aslında. Hatta 2 isim değil 3 isim vardı. Yalan söylemeyeceğim size. Bunlardan ilki Justice'ti. Kişisel olarak şarkılarını hem çok beğeniyorum hem de karakterini çok sevdiğim bir isim. O yüzden çok heyecanlıyım onun grubunu, ekibini görmek için. Justice'la beraber grup olan bir ismimiz daha var. Kendisi bir producer. Adı da RT. RT'yi çok tanımıyorum gerçekten. Sadece Blackpink için beat yapan isimlerden biri olduğunu biliyorum. Onun haricinde tanımıyordum ve bu yarışmayı araştırırken ve Justice'in postlarından gördüm aslında. Öteki yandan J Park zaten bir marka oldu tek başına isim olarak. Müthiş bir jüri üyesi. Zaten bu ilk jüri üyeliği de değil kendisinin Show Me The Money'de. Justice'in de ilk değil bu arada. Birçok ismin ilk değil sanırım ama J Park'la beraber bir diğer prodüserimiz Slom adlı bir jürimiz var. Onlar bir grup oluşturmuşlar. İşin aslı ben kendisini ismen bilmiyordum ve bu yarışmada hep birlikte tanıyacağız onu da. Bir diğer tarafta Groovy Room var. Groovy Room çok popüler olan bir beat maker grubu mu denmeli bilmiyorum ama hem beatleri çok kuvvetli hem bu yarışmada da ilk sezonları değil onların da. Daha önce de Justice ile grup olduklarını biliyorum. Bir önceki hangi sezondu şimdi hatırlamıyorum ama bir tarafta Groovy Room ve onların ekip arkadaşı diğer jüri üyemiz Lil Boy var.
Lil Boy'u zaten sizle geçen hafta paylaşmıştım. Bu yarışmadan sonra çok büyük bir patlama yaşıyor ve şu an jüri üyesi olarak karşımızda. Onlar bir ekip oluşturmuş ve sona aslında bir kralı bıraktım. The Quiet adlı rap kralı diyelim. Gerçekten müthiş popüler, müthiş bu kültürün içinde büyümüş, çok değerli bir isim ve jüri olarak da çok acımasız olduğunu biliyorum diğer sezonlardan. Ve onunla birlikte Lil Mars adlı bir sanatçımız daha var. Onlar da beraber bir grubu oluşturmuşlar. Ben kendisinin ismini duydum. Lil Mars'ın ama hiç bireysel şarkılarını falan hani dinlemedim. Çok bilmiyorum onu da. O yüzden bu serüvende hem onları tanıyacağız hem de tanıdığımız isimlerin jüriliklerini ve tabii ki bu yarışmada kendileri de bazen şarkı söylüyorlar, rap yapıyorlar. Onları da görme fırsatımız olacak. O yüzden de çok heyecanlıyım. Şimdi neyle başlayacağız? Bugün İlk part kısmı elemeler arkadaşlar. Bu yarışma birçok basamaktan oluşuyor. Fakat biz seçmelerle başlıyoruz. Milyonlarca başvuru olmuş. Çok kalabalık olduğunu biliyorum bu sene. Ve çok da merak ediyorum kimlerin seçilip kimlerin seçilmeyeceğini. Şimdi bir bakalım bizi neler bekliyor. Jürilerimizin enerjisine bakalım. Ardından da eleme kısmıyla ufak ufak başlayalım. Bakalım neler olacak. Ben de çok heyecanlıyım şu anda. 킹메이커분들의 얘기를 들어보도록 하겠습니다. 먼저 박지범 프로듀서. 네? Ve 오 목소리만 들어도 이렇게 오고 나와? Yes sir. 이번에 밀고 있는 거. 뭐야 갑자기? 이런 식이었어 저 오디션? 계속 이겼어요. 아 그래? 좋다. 5년 만에 쇼미더머니로 컴백인데 오. 무대는 몇 시즌 나오지 않았나요? 피처링으로 해. BTS, 봉준호, 손흥민. Let's go. Let's go. 근데 Let's go. 재범이 형은 항상 광탈을 했었기 때문에 이거는 제일 먼저 탈락하셨죠. gerçekten acıtıyor 올해도 değil 그렇고 mi? 쇼미도 그렇고 오래 보고 싶어요 형을 쇼미에서 Daha uzun görmek. Dalga 잘 geçmeyin. 살해. 팀 릴보이 앤 그루비루. 자, 재범 슬롬은 이번 시즌에 프로듀서로 만나게 된 릴보이 보면서 어떤 생각이 드시나요? 시즌 4가 7년 전이었을 때 그때 우리 팀이었으니까 O 7 sene olmuş. 아, 너무 잘했고 팀 배틀을 붙었을 적에 어느 팀이 더 이길 것 같으신가요? 비보이 밴드. Bir anda. 갑자기 왜 춤을 원래 아니. 자신감이 없을 때 다른 걸 또 보여주려고 하신 거죠. 비보이보다는 릴보이죠. 프로듀서들끼리의 이 릴보이. 기싸움이 벌써 시작이 된 것 같습니다. 저스티스 프로듀서, RT 프로듀서. Justice. 힙합으로 끝을 보신 분과 랩으로 끝을 보신 분이 약간 기대되는 팀인 것 같아요. 아니면 반대로 그럼. 빵. Bang. 저스티스 프로듀서, 확실히 이 노선을 바꾼 건가요? Aa, Switch Side. Yılan 저희 팀 mı? 이름은 불전. Bir dakika. Bunu kabul edemem. Takım değiştirdiğini biliyordum ama birine yılan demek takım değiştirdiği için çok çocukça değil mi? Yani iş dünyası sonuçta. Ve aralarında çok ciddi bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Yani bir kavga ya da bir olay benim duyduğum olmadı. Hiç zannetmiyorum öyle bir şey olduğunu. Şaştım kaldım ya. Taraf değiştirmek. Yani ayrıca başka biriyle olması. İki güçlü jüri üyesi bir aradayken onlar kendi güçlü takımlarını oluşturmak için ayrılıyor gibi mi düşünsek şimdi? Korumaya çalışıyorum galiba. Çok tatlı ya. 본인이 즐겁다면 keep going. Keep. 팀 더 콰이어 앤 릴러말스입니다. Lillaman. 안녕하세요. 이번에 나오는데 다
다 이기는 선. 맞아. 나 소름 돋았어. Evet, benim de tüylerim diken diken oldu. 베테랑 뮤지션 더 콰이어. 그 3초 심사로 유명했습니다. 오늘은 어떨 전망이십니까? 3 saniye eleme. 4초로 올리겠습니다. 4 saniye. 굉장히 큰 Teşekkürler. 결심하셨는데요. 뭐 이유가 있나요? 뭐 요즘 인플레이션이 심하다 보니까 같이 올라간 것 같습니다. 세상이 이렇게 각박한데 Bir de bize sor. 그런 거 느끼게 하고 싶지 않다. 자연스럽게 흘러가는 대로. Ay inanmıyorum ya, çok tatlı. Şimdi jürilerimizi gördük. Aslında gruplarımızı da gördük. Çok büyük bir heyecan var bende. Ve çok da uzatmadan bir sonraki aslında kısma geçmek istiyorum. Bakalım elemelerde ne olacak?